Whiteout Survival'da sıfırdan başladığımız Free to Play serimizin 2. bölümü yayınlanıyor. Evet, bu videoyu bu kadar erken beklemiyordunuz değil mi? Ben de aynısını düşünüyordum. Videoya başlamadan önce bir önceki videomuz neredeyse 45 beğeniye ulaştı ve bu yüzden ben de sizlere teşekkür etmek için bu videoyu erken yayınladım. Şimdi neler yaptığımızdan, nasıl ilerleyeceğimizden bahsedeceğim ama bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu videonun da beğenisi yine 45 yerine belki 80 civarına ulaşırsa bir sonraki videomuzu haftaya daha hızlı atmak için beni teşvik edecektir. Beğeni butonlarına basmayı unutmayalım. Ayrıca herkese çok güzel, sevdikleriyle mutlu, iyi bayramlar diliyorum. Küçüklerimin yanaklarından öpüyorum, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Umarım sevdiğinize huzurlu, harika bir bayram geçirirsiniz. Sizin için de bayram güzel geçer diyelim. Şimdi videoya geçtiğimize göre neler yaptığımızdan bahsedelim. Fırın seviyemiz 14'e yaklaştı. Sizin de ekranda gördüğünüz gibi onu şu anda yükselttiğimizde bizden yüksek bir miktar istiyor. Ama eğer çifte mesaiyi etkinleştirip fırınımızı yükseltirsek bu sürenin daha da düştüğünü göreceksiniz. Böylece aslında oyunun erken aşamasındaki herhangi bir hızlandırma kullanmadan birikim yaparak free to play bir oyuncunun yavaş yavaş nasıl geliştiğini anlayabileceksiniz. Bence oyunun erken aşamasında birçok oyuncu çifte mesai kullanmıyor. Aynı zamanda keşif aşamalarını kesinlikle yapmıyor. Kahramanlarımıza bakacak olursak kahramanlarımızın genel durumu bu şekilde. Hadi o zaman şimdi çifte mesai ile başlayalım. Çifte mesai etkinleştirdikten sonra 5 dakika boyunca aktif kalır ve sürenin az önceki 16 saatten 12 saat 48 dakikaya düştüğünü göreceksiniz. Böylece artık daha kısa sürede inşaat yapabileceğiz. Burada nişancı kampını yükseltiyoruz. Benim genellikle yaptığım şey şu: fırın seviyesini yükseltirken fırın seviyesine nişancı, piyade, mızrakçı kampını eşitlerim. Çünkü bilmeniz gerekiyor ki bunları yaparken bir sonraki belediye seviyenize, aslında yani fırın seviyenize hazırlanırsınız. Yani araştırma merkezini 14 levele çekmişim, fırınımla eşit seviyede, elçiliğim aynı şekilde. Komuta merkezini de yükseltiyorum çünkü ileride fırın benden komuta merkezi de isteyecek. Bakın buradaki önemli detaylar şunlar: fırınınızı hızlı yükseltmek için ne istediğini ve ne gerektirdiğini bilmekle ilgili. Kahramanlar kısmına geldiğinde Cina'nın parçalarını toplamaya başladık. Etkinlik süreci boyunca enerji maliyetini düşürmek için Cina'nın yeteneğini olabildiğince yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü otomatik av seçeneğiyle birlikte biz istiyoruz ki daha az enerji harcayarak hayvanları avlayıp yine parçaları toplamak için o borazonlardan, yani dişlerden, çağırma şeylerinden elde edelim. Burada önemli olan şey şu: İlk 4 gün boyunca bunları açmaya odaklanmak yerine sadece avlanma yaparak deneyimlerinizi, enerjilerinizi buna göre hazırlarsanız, böylece 4 gün boyunca sadece yaptığınız pratikte enerji tasarrufuyla daha fazla parça elde edersiniz. Bakın burada otomatik avı bir önceki videoda söylediğiniz gibi intikal, inşaat ve ultra kazançlı şafak bulunu alma dediğiniz ve sizin seçeneğinizde bunları aldığımız için kullanabiliyoruz. Özellikle oyunun ilk 30 günü sadece bir kere buna sahip olduğumuz için düzgün kullanmalı ve bol bol yine parçası toplanmak için avlanmayı etkinleştirmeliyiz. Bu yüzden onu düzenli ve dikkatli kullanmaya odaklanacağız. Ayrıca fark ettiniz mi bilmiyorum, geri kalan kısımda ise kaynak toplamak için askerlerimi eşit şekilde dağıtıyorum. Asla ve asla boşta intikal bekletmeyin. Hepsini kaynaklara gönderin çünkü yükseltmeler için ihtiyacımız olacak. Araştırma kısmına geldiğimizde ise işler biraz daha değişiyor. Burada size ne demiştim? Araştırmada yapmanız gereken alet kullanma, alet geliştirme, inşaat, yani araştırma hızlarını olabildiğince makslamaya çalışmak. Burada başta aslında sağ ve sol tarafların çok fazla zaman istemediğinden ve ittifak yardımıyla yapıldığından ilerliyorum. Ama bir süre sonra burada yapmamız gereken tek şey şu olacak: İnşaat araştırmayı alacağız ve aşağı doğru ilerleyeceğiz büyümede. Ekonomiye geldiğinde ise üretimleri tamamen pas geçip burada yaptığım şey odun toplama, gıda toplama, demir çıkarma, taş çıkarma gibi hızlarımı arttırmak. Yani bakın, bunları ne kadar hızlı ve ne kadar önce yaparsak bize verdiği yetkenlerle daha fazla ve daha hızlı kaynak toplarız. Bizim için daha iyi olur ve intikallerinizi sürekli kontrol edin. Tekrar tekrar askerlerinizi dışarıya kaynak toplamaya gönderin. Özellikle oyunun erken aşamasında çok fazla kaynak sorunu yaşayacaksınız. Biz dün gece ilk ay avımızı yaptık. Sanırım 100 bin civarı hasar vurmuştuk. Biraz kaynak sorunumuza çare bulmuş olsak da fırınımız 20'ye yaklaştıkça bu kaynak miktarları iyice artacak. Ayrıca hedefimiz liderlik taktiklerini tekrar açıp daha fazla intikali kaynaklara gönderebilmek. Bunların da peşindeyiz. VIP seviyemiz şu anda 3 ama oyunda yavaş yavaş yatırım yapmadan hafif VIP'mizi ittifak mağazasından,
kullanaraktan, ilerleterek ya da elmas basarak 6'ya sabitlemeye çalışacağız. Çünkü oradan da +6 intikal edeceğiz ama bunun için şu anda hiç acele etmemize gerek yok. Daha zaman da çok var. Oyunun daha başındayız. Günlük ödülleri almayı unutmayın. Buradaki 325'e kadar tamamlayın. Bu ödülleri toplayın. Ayrıca gördüğünüz gibi otomatik avdan avcı çantası elde ettik. Avcı çantalarında en son zaten 4 gün bittiğinde toplu olarak açarız. Bakın ben aynı şeyi hala savunuyorum. Bu enerjiyi otomatik avla, hayvanları avlamaya kullanın başta. Çünkü bizim için ileride daha çok lazım olacak. En son açarız. Hiç acele etmeyin. Şeflerin salonu gelecek. Şeflerin salonuyla birlikte aynı zamanda acemi özel 2,5 milyon puana dolaştık. Şeflerin salonu gelecek ama Çarkıfelek de gelecek. Ama ben ilk şeflerin salonuyla Çarkıfelek'i oynamayı tavsiye etmiyorum. Eğer balina dediğimiz yani oyuna aylık 50 bin 60 bin belki daha fazla köpek balığı diyelim yatırım yapmayacaksanız Geronimo'nun sizin için hiçbir mantığı yok. İkinci olarak Çarkıfelek kahramanı Zimman ilk Çarkıfelek'te kesinlikle önerilmiyor. Zimman'la da işimiz olmayacak. Bir gen sonra Alonso gelecek ve biz çok uzunca bir süre Alonso kullanmaya başlayacağız. Yani hiçbir mantığı olmayan 2,5 ay için sadece Zimman'a yatırım yapmak mantıksızdır. Bence kullanmayın. Hiç gerek yok bu harcamayı yapmanıza. Şu an yapacağımız tek şey nasıl ilerleyeceğimizi görmek. Ayrıca bu sabah parıltısının kilidini aç dediği şey mitik kahraman donanımı veriyor. Yine harcama yapmak isteyen varsa diye tavsiye olarak iletiyorum. Dilerlerse düşük yatırım yapanlar onu alabilir. 15 levele gelince fırınımız kahraman donanımlarımız açılacak. Aynada puan kasmamız bu yüzden önemli demiştim. Sizin dediklerinizle beraber şu anda doldurmamız burada kalacak. Buradan fazla ilerlemeyeceğiz. Kesinlikle hiçbir şey satın almayacağız. Zaten sizin söylediğiniz her şeyi aldım. Buradan fazla hiçbir şeye dokunmayacağız ve nasıl ilerlediğimizi göreceğiz. Ultra kazançta sadece 30 günlük bizimle olacak. O yüzden onu iyi değerlendirmem lazım. Burada benim planım şu şekilde. 30 gün boyunca olabildiğince otomatik avla Gina parçası toplamaya odaklanacağım. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu keşif aşamalarını unutuyorsunuz. Keşifleri gerekirse otomatik olarak bırakın. Telefonunuzu bir kenara. Yapmaya devam edin. Bunların arttıkça ileride bize donanım da verecek. Yani kahraman donanımları da verecek. Olabildiğince yüksek seviyeye çıkmamız gerekecek. Dediğim gibi ultra kazançta da olabildiğince Gina parçası için sürekli her gün enerjimizi sıfırlayacak şekilde hayvan avlamaya göndereceğim. Her seferinde o ambar kısmından enerjimi yenileyeceğim ve ilerleyeceğim. Tam olarak istediğim sistem bu şekilde. Bu videoda bunları yapacağız ve neler yaptığımızı özetledik. Bir sonraki videomuzda ise Gina'nın parçalarını açtığımızda ne kadar Gina seviyesine ulaştığımızı konuşacağım. Eyaletin nasıl gittiğinden bahsedeceğim. Şimdilik durumlar bu şekilde. Nasıl ilerlediğimizin genel bir özeti oldu. Videoyu beğenerek kanala abone olarak bana destek olmayı unutma.